Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Nasıl? We rise like buildings as the chemicals that take us higher. Night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Biz biletimizi aldık ama bu sinirler doluymuş. Two hearts running wild. Viyana'ya hoş geldin. Selam. Biz Viyana'ya geldik. Gezilecek yerler kapalı olduğu için biz gezimize yemek yiyerek başlıyoruz. Ulaştık. Şu Leburger'e karar verdik. Hadi bakalım bunu deneyelim. Klasik burger, klasik cheeseburger, tatlı patates kızartması ve normal patates kızartması. İnanılmaz açız. Umarım çok güzeldir. Biz otelimize geldik. Gecemizi sonlandırıyoruz çünkü inanılmaz yorucu bir gündü bizim için. Sabah Budapeşte'de uyanıp öğlen Bratislava, akşam Viyana'da günü kapattık. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Günaydın. Viyana'ya hoş geldiniz. Biz turumuza başlıyoruz. Umarım siz de bizle beraber çok eğlenirsiniz. Bratislava ve Budapeşte videolarımızı izlemek için size link bırakıyorum. Buraya, aşağı. Seyahatimiz ilk durağı farklı mimarisiyle ve rengarenk yapısıyla Hundert Wasserhaus yani 100 sular evi. Bu bina 1983 ve 86 yılları arasında Kentsel Dönüşüm adında Viyana Belediyesi tarafından yapılmış. Diğer evlerden en büyük farkı binanın hiçbir yerinde düz ev kullanılmamış ve dış yüzeyi rengarenk yapılmış. Binada toplam 52 adet daire ve 4 adet dükkan var. Ayrıca binanın üzerinde bulunan teraslar büyük bir bahçeyi andırıyor. 250 adet ağaç ile teraslar yeşillendirilmiş ve her yönü ilginç bir şekilde yapılmış. Buraya geldiğinizde etrafında bulunan kafelerde kahve içebilir, hediyelik dükkanlardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Binada hala yaşayan insanların olmasından dolayı maalesef içini detaylıca gezemeyip sadece dışına bakmakla yetiniyoruz. Bu nedenle turumuza devam. Sokaklarda küçük şeker dükkanları, çikolata dükkanları var. Bakın. Çok güzel. Kart satan bir yere geldik. 2 euroymuş. Eski fotoğraflarından yapılmış. Çok güzel. Ha, antika. Antika bakıyor. Sana. Biz akşam kapalı olan Filmüller'e geldik şimdi yemeye. Şansımıza açık.
Menüye bakıyoruz. Asıl ünlü olanları burada Pom'dan diyor. Onu geçiyoruz. Chicken schnitzel, chicken breast. Ondan sipariş ediyoruz. Schnitzeller geldi. Acılar. Yazıyor işte. Nasıl? Çok yok. Bu da acıkmış ki. Tuvalete girmek için size şöyle bir şehrin anahtarı gibi bir şey veriyor. Çok ilginç ya. Yemeğimizi yedik. Bugüne kadar yediğim açık ara en iyi şinitzeldi. 2 kişi yaklaşık 50 euro ödedik. Şimdi bu hatırlarsanız Budapeşte'de de Aziz Stefan Bazilikası'na gitmiştik. Burada da katedrali var. Şimdi oraya gidiyoruz. Şehrin kalbinde bulunan, hatta Osmanlı'nın Viyana kuşatması sırasında halkın buraya sığındığı Avusturya'nın en önemli gotik yapılarından biri olan St. Stefan Katedrali'ndeyiz. 12. yüzyılda yapılan bu yapı 138 metre yüksekliğinde ve 70 metre enindeymiş. 136 metre ile en yüksek olan kısmı güney cephesinde bulunuyor. Katedral oldukça görkemli 4 tane kuleye sahip. Özellikle katedralin çatısında bulunan renkli semboller Viyana'nın tarihini sembolize ediyormuş. Burasını önemli kılan bir diğer özellik ise 22,5 ton ağırlığındaki Avrupa'nın en büyük ikinci çanağı olan Pamır'ın burada bulunmasıdır. İçinde buluyoruz. Maskesiz sofra varmış. Harika ya. Biz katedralin kuzey kısmına çıktık. Burada gördüğünüz seramikler tam 250.000 tane. 250.000 seramikten oluşturmuşlar bu deseni. En tepesi. Buradan Viyana manzarasını izleyebiliyorsunuz. İşte bu meşhur pamuk çanı. Siz göremiyorsunuz ama bunun içinde bizim emeklerimizle yapılmış bu çan. Artık ne kadar silah, top bıraktıysak arkamızda. En büyük çan buymuş. Alamet var şurası. Şu yerdeki tepe, Alamet tepesi. Bizim kararım Yazıfonlu Karım Sabah Paşa'nın otağı oraya yapıyor. Kuşatmayı da orada bekliyor. Kuşatmayı orada başarılı etti, geri dönüyor. Alamet tepesi. Şu tepe. Çok da güzel bir seyir terası. Şöyle İleride şu uzun şey olan. evet, aynen. Üstüne direkt mi? Bunlar nerede başarısız oluyorlar? Son kuşatma. Zaten kuşatma olurken halk katedrale sığınıyor. Radisson Blu Otel'in vitrini. Çok şeker.
Yaratıcı sanat adında yapmışlar. Çok güzel. Central'ın sırasındayız. Yorgun, argın. Ama bekliyoruz. Onlar biz onları. Madem kuyrukta bekliyoruz, size kafe hakkında bilgi vereyim var. 1876'da açılmış, Kafka'nın Viyana döneminde sık sık uğradığı bir kafeymiş burası. Ama sadece Kafka'yla da kalmamış. Lenin devrim öncesinde fikirlerini burada oluşturmuş. Troçki ve hatta Freud'un da buraya uğrayıp sık sık kahve içtiği tarihi bir mekanmış burası. Oo amca, merhaba. New York kafe olmasa da hepsi birbirinden güzel. Teyze. Sanat eseri. Şimdi 1654 yılında yapılan Habsburg Hanedanlığı olmak üzere Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli hanedanlığına ev sahipliği yapan Hofburg Sarayı'ndayız. Burası Habsburg Hanedanlığı'nın kışlık sarayı olarak da biliniyor. Burada imparatorluk daireleri, gümüş koleksiyonu ve Sise Müzesi olarak 3 bölüm var. Sarayda Fransız Joseph ve Kraliçe Sise'ye ait eşyalar sergileniyor. Ayrıca ekmek yoksa pasta yesinler sözüyle tanınan Fransız Kraliçe Maria Antoinette de bu sarayda doğmuş. Evet, burada İspanyol okulunun hakları var. Beyaz olanlar. Aa, çok güzel. Şu aradan çekebilirsem bakayım. Evet. Evet. Çok tatlı. O da beni tanıyor. Eskiden tanımıyor. Bunu atası tanımıyor. Baksana. Evet tamam, önemli değil. Sokaklardan geçerken Mozart'ı sıklıkla duyabiliyorsunuz. Erkut denemeye gidiyor şimdi. Yakından merdiven olduğu belli oluyor. Uzaktan ama sanki böyle resmin üzerine çıkıyormuş gibi. Ayaküstü bar. Burası Kafe Sacher, Sacher turtasıyla meşhur. Ama biz tatlı hakkımızı biraz önce kullandığımız için burayı maalesef es geçiyoruz. Çünkü şeker kolasına gidiyoruz artık. Şehrin diğer büyük yapılarından biri de gördüğünüz Kar Kilisesi. Kar Kilisesi 6. Charles tarafından vebadan etkilenen halkın bir an önce iyileşmesi umuduyla yaptırılmış.
yapılmış. Yapımında ise sadakat ve cesarete vurgu yapılmış. Kilise 72 metre yüksekliğinde. Eğer kubbesini isterseniz de Viyana şehrini görmek için çıkabilirsiniz. Ama güzel olan bir taraf da kilisenin metrosu bile hop bakıyoruz. Kilise tasarımında yapılmış. Laleler, laleler, laleler. Kilisenin bahçesinde bu kadar güzel laleleri bulabileceğinizi düşünmüş müydünüz? Çanlar kimin için çalıyor? Çok tatlı. Herkes birasını almış, kolasını almış artık ne içiyorsa. Kenarda dinleniyor. Bak siz geç başladınız. Çocuk erken yaştan başlamış. Böyle duruyor mesela. Baksana. Davon habe ich 3 Omas und ein Opa. Aber der Übersetzer. Bir saattir kaykay yapan çocuğu izliyoruz. Düşecek düşmeyecek diye iddia girdik. Ama düştü. Viyana sokaklarında dolaşıyoruz biz. Biz Viyana'yı da beğendik ama Budapeşte'yi Viyana'dan daha çok beğendik. Ama Kalp Kilisesi'nin bir şey ama Almanca anlayamadık. Viyana Diyanet İşleri. Evet. Tabii. Resmi konuşuyor. Viyana de. Çek oğlum çek. Bir şeye ne kızıyor Diyanet Başkanı'na? Politika yok. Bizim ecdadımız girememiş bu kapılardan be. Girseymiş farklı olurmuş. Evet, niye girmeye çalıştılar ki? Aynen öyle. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki açılışı Mozart'ın Don Giovanni eseriyle yapılmış. Burası Viyana Devlet Operası. Burada yılda yaklaşık 60 tane opera ve bale gösterisi yapılıyor. İçerisi muazzam, her detay düşünülmüş. Ama 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük bir zarar geliyor ve tekrar yapımı tam 10 yıl sürüyor. Bu sefer neyle açılıyor dersiniz? Beethoven'la. Beethoven'ın Fidelio eseriyle açılıyor. Opera önünde size bilet satmaya çalışan bir sürü Mozart kıyafetli kişi görebilirsiniz. Biz şu an opera binasındayız. Akşam bir performans izlemek istiyoruz. Umarım bilet bulabiliriz. Şansımızı deneyeceğiz. Biletimizi aldık ama bütün yerler doluymuş. Yan yana 2 kişinin olduğu tek bir bilet bulabildik. Bakalım, umarım yeri güzeldir.
desteğiyle o işte bitiririz inşallah. Gösteri bitti. 3 saat sürdü. Muazzam ötesiydi. Eğer buraya gelirseniz sakın izlemeden gitmeyin. Çok şey kaybetmiş olursunuz. Biz çok beğendik. Biz çıktığımızdan beri la 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 bu moddayız. Gece Viyana. İnanılmaz acıktığımız için sosisleriyle ünlü Bitterlonger hot dog yemeye geldik. Domuz değil mi? Kocaman domuz yemeği geldi de. Bize geldik. O sırasını beklediğimiz hot dogçıdan yiyemedik çünkü bütün ürünlerinde domuz varmış. Diğer her yerde mutfaklarını kapatmış. O yüzden azıcık aç kaldık. Biz de otele geldik. Çubuk kraker, kahve. O şekilde günü sonlandırıyoruz. Yarın Prag'a geçeceğiz ama kısa bir Viyana turumuz daha var. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Biz otelimizden çıktık. Yarım günlük bir Viyana turumuz var. Belvedere Sarayı'na doğru gidiyoruz. Ondan sonra Prag. Biletlerimizi alıyoruz şimdi Belvedere Sarayı'na girmek için. Bu sarayın Viyana'da bulunan iki saraydan tek farkı içinde bir de müze olması. Günaydın. Şu an Belvedere Sarayı'ndayız. Belvedere Sarayı insanlarda ne amca ne dayılar var dedirttirecek cinsten. Çünkü buraya yaptıran Prens Eugen evli ve çocuğu olmadığı için bu muhteşem sarayı yeğeni Prenses Victoria'ya bırakmış. Ama Prenses Victoria burayı karşılamayacağını düşündüğü için malı satıp savurmuş. 20 yıl başkasının mülkünde kaldıktan sonra Maria Theresa buna sinirlenip sarayı tekrar geri alıyor ve bir müzeye çeviriyor. Buranın en güzel kısmı bildiğimiz Gustav Klimt'in Öpücük adlı tablosu burada. Birazdan onu da göreceğiz. Saray aşağı ve yukarı Belvedere olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Yukarı Belvedere arka tarafta ama biz ilk önce gezmeye aşağı Belvedere'den başlıyoruz. Bu sarayın diğer saraylardan farkı içinde müze olması ve barok mimarisinin en güzel eserlerinden biri olması. Sarayın bahçe düzenlemeleri o kadar muhteşem ki her yerde heykeller, her yerde yeşillik, labirent bahçeleri muazzam. Aşağı Belvedere Saray kısmına geldik. Burada geçici sergiler düzenleniyormuş. Yani sanatçılar devamlı değişebiliyor. Bakalım şansımıza kimleri yakalayacağız. Sarayın her yerini görebilmek için 29 euro bilet parası verdik. Ama kısımlara ayrılabiliyor. Yani isteyen sadece yukarıya aşağıya ya da sadece Klimt'in tablosunu görebiliyor. İşte asıl merak ettiğim sergilerin hepsi bu sarayda.
Şu an yukarı Belvedere'deyiz. En heyecanlı olduğumuz yer. Çünkü orijinal tabloların hepsini görebileceğiz. Çekime çok izin vermedikleri için çok detaylı çekemiyoruz. Mark Lyon'un yaşamının son zamanında çizdikleri. Yanlış telaffuz edilir mi? Bu da Egon Schieren'in ünlü ressam resimleri. Burası. Bunlar Schieren'in o kırmızı saçlı kadınla gizli ilişkisini anlattığı resimler. Bir Schiele tablosu daha. Belvedere'in değerini adeta tek başına belirleyen bir başyapıt olan Gustav Klimt'in The Kiss tablosuna doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki kalabalığı hızlıca geçip belki de dünyanın en ünlü öpücüğü olan tablonun önüne varıyoruz. Bu tablo Gustav Klimt'in altın yapraklarını kullandığı dünyadaki en popüler eserlerinden biridir. Tablonun boyu yaklaşık bir insan boyunda 180 santime 180 santimdir. Tablo 1907 ve 1908 tarihleri arasında yapılmıştır. Neyi anlattığı ile ilgili çok fazla görüşler olsa da en önemli görüşlerden biri sevgiyi çok iyi bir şekilde dile getirdiğidir. Sade bir kompozisyona sahip olan eserin çoğunluğu birbirine sarılmış bir çifti kapsar. Sarı tonları tablonun geneline hakim olduğu gibi çiftin de üzerine örtülmüş durumdadır. Sarılma pozu içindeki erkek ve kadın poz kapsamında adeta tek bir vücuda dönüşmüştür ve üzerlerinde sarı battaniye bulunur. Çiftin sarılması esnasında kucaklaşma değil, duygusal bir birleşme söz konusudur. Farklı yorumlardan biri de çiftin durdukları yerle ilgilidir. Bazıları bir çiçek bahçesi üzerinde bulunduklarını söylese de diğer güçlü yorumlardan biri de bir uçurum kenarıdır. Klimt yaşamı boyunca hiç evlenmemiş. Fakat bilinen en meşhur sevgililerinden biri Emily Flöge'ymiş. İşte bu eserindeki kadın yorumcular tarafından her zaman onunla özdeştirmek istenmiştir. Ama bununla ilgili gerçek bir kanıt bulunmadığı gibi sadece bir teorik olarak da kalmıştır. Listeye gittim meşhur Napolyon resmi. Karl Fred'in yaşlı kadın tablosu değişik bir teknikle gerçekten bize bakıyor gibi gözüküyor. Nasıl yapmışsa muhteşem olmuş. Bakar mısınız? Resmen teyze oradaymış, çerçeveyi üzerine geçirmişler bunu. Artık biz Viyana'dan ayrılıyoruz. Tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Yağmur başladı şansımıza. Tren biletleri dolu gözüküyor ama umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız. Merhaba, biz Viyana'dan ayrılıyoruz. Çok zor bir yolculuk. Sadece çocuklar liderinin olduğu yerden gittik. Ne kadar verdik? 25 euro. 25 euro verdik. Şimdi meşhur olan melanj kahvelerini, melanj bilmiyorum. Ve çöreklerinden yiyoruz. Bu içtiğimiz Viyana kahvesi koyu espresso'nun üzerine çırpılmış krema ile yapılıyormuş. Vesile Viyana'nın temelinde aslında Osmanlı olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı kuşatmadan geri çekilirken arkasında ganimetler bırakıyor. Avusturyalı askerler de bunu kontrol ederken bir tane çuval buluyorlar böyle yeşil çekirdek olan içi. Onlar deve boku zannediyorlar. Daha sonra Polçoviski, bilmiyorum ismini yazarım. Öyle bir komutan bu çuvalı alıyor ve daha sonra bunları kavuruyor. Kavurduktan sonra kendisinden özgü bir şekilde Viyana kahvesini yapıyor. Yani aslında kahvenin temeli bizden geliyor. Koskoca bir ülkeyi meşhur eden şeyin kurnaz bir girişimci olduğunu öğrenince biz çok şaşırmıştık. Viyana ayrıca gofretleriyle de ünlüymüş. Eğer yolunuz buraya düşerse gofret almadan sakın dönmeyin. Trenimiz kalkmak üzere. Biz buradan Prag'a devam ediyoruz. Viyana tatilimiz sonlandı. Umarım videoyu izlerken siz de bizim gibi eğlenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Prag'da görüşmek üzere. Gel burası.
duruyor orada. En cool.